21. yüzyıl bizi daha önce hiç olmadığı kadar görünür kıldı. Sosyal medya, herkesin birer jüri üyesi olduğu devasa bir mahkemeye dönüştü. Manurung ailesi bu mahkemenin tam ortasına düştü. Videoları internete düştüğü an, dijital dünyanın o soğuk ve acımasız dişlileri dönmeye başladı. Dünyanın her köşesinden gelen yorumlar birer kurşun gibiydi. Ucube, kertenkele, lanetli. İnsanlık anlamadığı her şeyi canavarlaştırma eğilimindedir. Görünenin ötesindeki hikayeleri keşfetmeye hazır olun. Mehmet Kılıç ile saklı kalmış gerçeklerin izinde bir yolculuğa başlıyoruz. Dünya, yaklaşık 4,5 milyar yıldır kusursuz bir rastlantısallıkla dönüyor. Gökyüzündeki yıldızlardan, damarlarımızda akan kana kadar her şey, devasa bir matematiksel kodun eseri. Ancak bazen o kusursuz kodun içinde küçük bir sapma meydana gelir. Bir harf yer değiştirir, bir protein eksik kalır ve hayat bildiğimiz yoldan sapıp kendine yeni, alışılmadık bir rota çizer. Sumatra'nın nemli topraklarında, yağmurun hiç dinmediği o kadim coğrafyada, Manurung ailesi bu sapmanın en somut halini yaşıyor. Bizler, aynaya baktığımızda gördüğümüz o tanıdık yansımayı normal olarak tanımlarız. Oysa doğanın kitabında normal diye bir kelime yoktur. Sadece varyasyonlar vardır. Manurunglar, doğanın en nadir varyasyonlarından biri. Onların yüzleri, genetiğin sessiz bir fırtınayla yeniden inşa ettiği birer coğrafya gibi, elmacık kemiklerinin yokluğu, gözlerini aşağıya doğru süzülen kederli meyli ve çenenin geride kalışı. Bilim buna Treacher-Collins sendromu diyor. Ancak hiçbir tıbbi terim bu çehrelerin arkasındaki insanlık gerçeğini açıklamaya yetmiyor. Siyarif Ali Manurung, bir baba, hayatın ona çizdiği bu sert yolu, çocuklarının da yürüyeceğini bildiği o anlarda neler hissettiğini kimse tam olarak bilemez. Bir ebeveyn için dünyadaki en zor şey, evladına sadece ismini değil, aynı zamanda toplumun eksiklik olarak adlandırdığı bir yükü de miras bırakmaktır. Tiur, Mardia ve Siyarif, onlar bu yükü paylaşarak büyüdüler. Objektif bir bakışla. Bu aile için hayat sadece estetik bir farklılık değil, aynı zamanda fiziksel bir mücadeledir. Duyma güçlükleri, solunum yollarındaki daralmalar ve çiğneme zorlukları. Genetik, onlardan sadece alışılmış bir güzelliği değil, bazen temel yaşamsal kolaylıkları da çalmıştır. Ancak evin içine girdiğinizde, bu tıbbi gerçeklerin yerini bambaşka bir şey alır. Kabulleniş. Onlar, birbirlerinin yüzüne baktıklarında bir sendrom görmüyorlar. Onlar, birbirlerinde güveni, geçmişi ve bölünemez bir aidiyeti görüyorlar. Belki de sevginin en saf hali budur. Birinin farklılığını fark etmeyecek kadar ona yakın olmak. 21. yüzyıl bizi daha önce hiç olmadığı kadar görünür kıldı. Sosyal medya, herkesin birer jüri üyesi olduğu devasa bir mahkemeye dönüştü. Manurung ailesi bu mahkemenin tam ortasına düştü. Videoları internete düştüğü an, dijital dünyanın o soğuk ve acımasız dişlileri dönmeye başladı. Dünyanın her köşesinden gelen yorumlar birer kurşun gibiydi. Ucube, kertenkele, lanetli. İnsanlık anlamadığı her şeyi canavarlaştırma eğilimindedir. Onların yüzlerini birer maske, birer efekt sandılar. Oysa o yüzler gerçek etten ve kemikten yapılmıştı. Acı çekebilen, gülebilen ve her şeyden önemlisi, onlara nefret kusanlardan çok daha fazla cesaret barındıran yüzler. Objektif bir gerçeklik var ki, Manurunglar bu siber zorbalığı bir silaha dönüştürdüler. Onlar saklanmak yerine kameranın karşısında daha çok dans ettiler. Onlar susturulmak yerine neşelerini daha yüksek sesle haykırdılar. Bu bir direnişti. Estetik cerrahların masalarında birbirinin kopyası haline gelmiş, ruhsuz ve plastik bir dünyaya karşı doğanın tüm pürüzlerini, tüm hatalarını gururla taşıyan bir başkaldırı. Şimdi Sumatra'da güneş palmiye ağaçlarının ardında batarken Manurung ailesi
Yine o mütevazı sofranın etrafında. Televizyon ışıkları söndüğünde, takipçi sayıları önemini yitirdiğinde geriye tek bir gerçek kalıyor. İnsan olmak. Onlar bize bir şeyi kanıtladılar. Güzellik, sahip olduğumuz bir şey değil, olduğumuz bir şeydir. Bizler kemiklerin dizilişine o kadar odaklandık ki, o kemiklerin içinde saklanan ruhun devasalığını unuttuk. Manurung ailesi, eksik kemikleriyle bütün bir dünyayı kucaklamayı başardı. Peki ya biz? Biz o tam bedenlerimizle kaç ruhu dışladık? Kaç insanın sadece görünüşü yüzünden karanlığa ittik bilimsel olarak? Hepimiz birer genetik piyangonun ürünüyüz. Kimimize pürüzsüz bir simetri düştü, kimimize ise zorlu bir asimetri. Ancak bu piyangonun kazananı, aynadaki yansıması en çok beğenilen değil, o yansımayla barışabilen ve başkasının yansımasına şefkatle bakabilendir. Belgesel bitti. Birazdan başka bir videoya geçecek, belki bir kahve içecek, belki de bu aileyi bir ilham kaynağı olarak kısa süreliğine hafızanıza kaydedeceksiniz. Ama gitmeden önce son kez kendinize bakın. O çok güvendiğiniz yüzünüzü, o kusursuz sandığınız cildinizi, o özenle şekillendirdiğiniz bedeninizi düşünün. Yarın sabah uyandığınızda DNA'nızdaki tek bir harfin yer değiştirmeyeceğinin garantisi var mı? Hayatın sizi bir gecede öteki kılmayacağından emin misiniz? Manurung ailesi, doğanın onlardan çaldığı her şeye rağmen size insanlık dersi verdi. Onlar eksikti ama tamdı. Siz ise her şeyiniz tamken kaç kez eksik kaldınız? Asıl farklı olan onlar değil. Asıl yabancı olanlar, onlara bakıp da bir insan görmeyi beceremeyenlerdir. Mehmet Kılıç ile hikayelerin izinde kalmaya devam edin.